Orta Çağ esintileri eşliğinde bir seyahat kulağınıza nasıl geliyor? Görkemli yapıtlarla örülmüş muhteşem mimarisi, kanal kenarına sıralanmış tarihi evleri, gözünüze ziyafet çekeceğiniz sokakları ile Gent'in seyahatseverler için sunduğu ilham bir başka. Brüksel ve Anvers'ten sonra Belçika'nın 3. büyük şehri olan Gent'i gelin birlikte keşfedelim. Gent'e en kolay ulaşım Brüksel'den. İstanbul-Brüksel arası uçak yolculuğu ortalama 3 saat sürüyor. Uçuşumuz Pegasus'ta olduğu için varış noktamız Charleroi Havalimanı. Pasaport işlemlerinin ardından valizimizi alıp havalimanı önünde bekleyen Flipco otobüsüne biniyoruz. Bu otobüsle Gent'in yanı sıra Brüksel, Bruges, Lille, Lüksemburg gibi şehirlere de ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Charleroi Havalimanı Gent arası otobüs bilet ücreti kişi başı 19,90 euro. İnternetten satın aldığınız biletin QR'ını okutmanız yeterli. 1,5 saatlik yolculuk sonrası Gent'in merkez istasyonu St. Peters'a ulaşıyoruz. Buradan 55 numaralı otobüse binerek şehir merkezine kısa sürede geçmek mümkün. Gent'i keşfetmeye şehrin kalbinden başlamak istiyorsanız listenizin ilk sırasında Korenmarkt olmalı. Orta Çağ döneminde Avrupa'nın en zengin şehirlerinden olan Gent'te ağırlıklı olarak tahıl ticareti yapılıyormuş. Korenmarkt tahıl ticaretinin merkezi olduğu için ismini buradan alıyor. Meydanın Türkçe karşılığı ise Buğday Pazarı. Günümüzde Gent'in en işlek ve hareketli meydanlarından biri ve buradaki tarihi yapılar şehri benzersiz şekilde çekici kılıyor. Zaman makinesiyle geçmişe yolculuğa çıkmışsınız gibi. Gent gerçekten büyüleyici bir şehir. Gent'in en ikonik manzara noktası olan Aziz Mikail Köprüsü'ndeyiz. Birbirinden güzel heykellerle çevrili köprüden kanal manzarasını izleyebilir, Gent'e 3 kuleli şehir unvanı verdiren görkemli katedralleri fotoğraflayabilirsiniz. Kentin içinden geçen Ley Nehri'nin sağ yakası Grassley, sol yakası Korenley olarak isimlendirilmiş. Siz de Gentliler gibi yiyecek içeceğinizi alıp kanal kenarında keyifle vakit geçirebilirsiniz. Gent'in en dikkat çekici yapısı hiç şüphesiz kentin en eski kiliselerinden biri olan Aziz Nikolas Kilisesi. 13. yüzyılda inşa edilen gotik ve romanesk mimarinin izlerini taşıyan kiliseyi ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Aziz Nikolas Kilisesi'nin yanında 91 metre uzunluğuyla Belçika'nın en yüksek kulesi olan Belfry yer alıyor. Çan Kulesi'ne giriş ücreti 11 euro. Tepesinde Gent'in simgesi ve aynı zamanda koruyucusu kabul edilen ejderha simgesini görebilirsiniz. Gent'in 3. kulesi olarak kabul edilen Aziz Bavo Katedrali'ndeyiz. İçeriği ücretsiz gezebilirsiniz. Katedralin en önemli özelliği Hubert ve Jan van Eyck tarafından yapılan ve başyapıt olarak gösterilen mistik lambe ev sahipliği yapması. Yalnız bu kısma giriş ücretli. 12,5 euro ödemeniz gerekiyor. Kiliselerle çevrili meydan günün her saati hareketli.
Özellikle yaz aylarında müzik gösterilerine sık sık denk gelebilirsiniz. Bir sonraki durağımız renkli fotoğraflar çekinmeyi sevenler için geliyor. Gent'in tarihi sokaklarının arasına gizlenmiş grafitilerle çevrili bu rengarenk sokak Korenmarkt'ın arka paralelinde. Özellikle çocuklu aileler için ilgi çekici bir fotoğraf noktası olabilir. Gent sokaklarına adımlarken karşımıza heybetli bir ortaçağ kalesi çıkıyor. 3 asır boyunca Flaman kontlara ev sahipliği yaptığı için Kontlar Kalesi ismini alan tarihi kale bir dönem cezaevi olarak da kullanılmış. Günümüzde müze olarak misafirlerini ağırlayan kaleye giriş ücreti 13 euro. Kale surlarından şehri izlemek hayli keyifli. Kaleden birkaç dakikalık yürüyüş sonrası Gent'e hayranlığımızı biraz daha artıracak harika bir mahalleye gidiyoruz. Gent'in kalabalığından sıyrılıp sakinliğin tadını çıkarabileceğiniz Paterson'un sokaklarını keşfetmek heyecan verici. Çiçeklerle bezeli tarihi evler arasında yürürken burada yaşamak nasıl olurdu sorusu zihnimize sık sık canlanıyor. Paterson'da çok sayıda kafe ve restoran bulunuyor. Burası sadece göze değil, mideye de ziyafet yaşatan, Gent'e gelenlerin kaçırmaması gereken bir bölge. Şehir merkezinde Orta Çağ'dan kalma bir mücevher gibi parlayan Prinsenhof, Gent'in en huzurlu bölgelerinden bir diğeri. Kanal boyunca yürüyüş yaparken tekne turlarını izlemek hayli keyif veriyor. Gent'i yürüyerek rahatlıkla gezebilirsiniz ama şehri bir de su üzerinden göreyim derseniz kanal turları eğlenceli bir deneyim sunuyor. Hava kararmaya başlayınca Gent'in güzelliği daha da ortaya çıkıyor. Sadece sokaklar değil, Kontlar Kalesi, tarihi kiliseler ve köprüler ışıklar içerisinde adeta görsel şölen sunuyor. Eğer Gent'i günübirlik değil, konaklamalı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, şehri bir de akşam yürüyerek gezmenizi öneririm. Gent'in tarihi merkezinden uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz 2 park önerim var. İlki De Bruyel Mersen Parkı. Eğer araç kiraladıysanız kent merkezinden yaklaşık yarım saatlik sürüşle ulaşabilirsiniz. Özellikle çocuklu aileler buraya bayılacak çünkü parkın içerisinde at, kuzu, ceylan, tavşan ve daha pek çok hayvan var. Hepsi en iyi şekilde doğal ortamlarında bakılıyor. Burada hem piknik yapabilir hem de çocuklarınızla keyifle vakit geçirebilirsiniz. İkinci önerim Puyenbrook Parkı. Gent'in en büyük parklarından biri burası ve içerisinde gölleri, oyun alanları, yürüyüş yollarıyla çocuklu aileler için eğlence dolu bir alternatif. Puyenbrook Parkı merkeze araçla yaklaşık 45 dakika uzaklıkta. Belçika'nın meşhur patates kızartmasını deneyebileceğiniz en iyi mekanlardan birine götürüyorum sizi. Fritz Atelier. Önünde her daim kuyruk olan mekanda bizim tercihimiz fesleğen soslu parmesanlı patates kızartması. Patatesi çıtır çıtır, sosla birleşince yemeğe doyamıyorsunuz. Konum olarak Korenmarkt'a birkaç dakikalık yürüyüş mesafesinde Grotenmarkt'ta yer alıyor.
Belçika'ya gelip waffle yemeden dönmek olmaz. Biz tercihimizi Avustralya'dan yana kullanıyoruz. Burası sadece waffle değil, dondurmasıyla da ünlü. Waffle hamuru nefis Belçika çikolatasıyla buluşunca lezzet şöleni kaçınılmaz oluyor. Biz bir porsiyon alıp ikimiz yiyoruz ama öyle lezzetli ki bölüşmek istemeyebilirsiniz. Gent gezinize kahve molası vermek isterseniz Korenmark'taki Le Pain Quotidien keyifli mekanlardan biri. Burada ister kahvaltı yapabilir, isterseniz kahve tatlı eşliğinde yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Alışveriş yapmayı seviyorsanız mekanın yanındaki Sissy Boy mağazasına ve alt taraftaki Albert Heijn'e göz atmayı unutmayın. Gent Avrupa'nın en vegan dostu şehirlerinden biri. Kente çok sayıda vegan, vejetaryen restoran bulabileceğinizi hatırlatayım. Ünlü Belçika biralarını denemek isterseniz Delirium'a uğrayabilirsiniz. Veldstraat, Gent'te alışveriş yapabileceğiniz çok sayıda mağazanın yer aldığı caddelerden biri. Şık butikleri ve tasarım ürünler satan dükkanlarıyla New York'taki Soho bölgesine atıfta bulunan Sogo ile birlikte Korenmarkt ve Langemund listenize ekleyebileceğiniz alışveriş caddeleri arasında. Gent'i günübirlik rahatlıkla gezebilirsiniz ama Belçika'ya gelmişken Bruges'u da mutlaka görmenizi öneririm. Bruges, Gent'e trenle sadece yarım saat uzaklıkta. Dilerseniz bir gece Gent'te konaklayıp ertesi gün Bruges'e geçebilirsiniz. Biz Gent'e Haziran ayında gitmemize rağmen hava çok serindi. Kalın montlarla gezdik. Belçika yağmuruyla ünlü olduğu için hava her an kapayıp yağmur yağabiliyor. Bu nedenle yanınıza mevsim fark etmeksizin şemsiye ve yağmurluk almanızı öneririm. Gent Ortaçağ dokusuyla bizi kendine hayran bıraktı. Umarım siz de Gent'te çok keyifli vakit geçirirsiniz.